Deniz kenarında yıllar boyunca insan kemikleri vardı. Sahiller yıllar boyunca kafa tasları ile doluydu. Kuşlar erkek sakallarından ve kadın saçlarından yuvalarını yaparlardı. Benim orada gördüklerimi düşmanımın bile görmesini istemem. Bu sözler Çerkes soykırımına tanıklık eden yaşlı bir Adige'ye ait. Peki nedir Çerkes soykırımı? Bu insanlar niçin topraklarından sürüldüler, neden soykırıma uğradılar? 21 Mayıs 1864'te neler oldu? Aslında sembolik bir tarihtir 21 Mayıs. 300 yıl süren Kafkas-Rus savaşlarının sona ermesi ve Kuzey Kafkas halklarının sürgüne zorlanmasının başlangıç tarihidir. Bu tarihten sonra Çerkes toplulukları dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmışlardır. Sürgün süreci içerisinde birçok insan hayatını kaybetmiş, sürüldükleri topraklarda ise hastalık, açlık ve yoksulluk gibi problemlerle karşı karşıya kalmışlardır. Deli Petro zamanında başlayan bu zulümlerin asıl sebebi ise Rusya'nın emperyalist yani yayılımcı politikasıdır. Kafkasya, yeraltı ve yerüstü kaynakları, verimli tarım alanları, önemli ticaret yollarına ev sahipliği yapması ve Karadeniz'de hatır sayılır büyüklükte kıyı şeridine sahip olması sebebiyle her zaman bir hedef olmuştu. Ayrıyeten deniz yolu ile batıya açık olan Müslüman Kafkas toplulukları gelişmeye de açık olmasıyla Rusya için çok büyük bir tehdit oluşturuyordu. Özellikle 19. yüzyıl başlarında bu bölgelere sahip çıkma istekleri oldukça artmış ve iş çığırından çıkmıştı. Buradaki dağlar müthiş bir savunma aracıydı. Buraya yabancı olan Ruslar için bu dağlar adeta geri dönüşü olmayan yerlerdi. Ama bunun bir de dezavantajı vardı ki o da bu dağlar Kafkas ırklarının birleşmesini adeta imkansız kılıyordu. Hemen her bölgede kendine has bir topluluk bulunuyordu. Bunlar kendi bölgelerini çok iyi biliyor ve lehine kullanabiliyorlardı. Fakat diğer Kafkas toplulukları ile bir olamadıklarından sayıları yetersiz kalıyordu. Böylece Ruslar yavaş yavaş adım adım bu bölgeyi işgal ediyor, çok fazla cana mal olsa da asla geri çekilmiyordu. Sonuç olarak Osmanlı'ya olan göçler 1760'lı yıllarda başlıyordu. Fakat özellikle Kırım Savaşı'ndan sonra Kafkasya'nın stratejik önemi bir kez daha ortaya çıkmıştı. Çünkü bu topraklardaki halk savaşçı bir halktı. Özellikle o zamanlardan Adıgeyler ve İmam Şamil'in verdiği tedirginlikten dolayı büyük Rus birlikleri İngiliz, Fransız ve Osmanlı ile savaşmak için Kırım'a gidememişlerdi. Bu olaydan sonra ordusuna yeni silah ve insan gücü takviye eden Çarlık Rusyası var gücüyle Kuzey Kafkasya topraklarına dayandı ve tarihçilerin yazdıklarına göre yaktı, yıktı, kül etti. 1859'da Kafkasya'nın en zorlu bölgesi olarak adlandırdıkları Çeçenistan'da Şeyh Şamil'in de teslim olması ile Kafkasya'nın en zorlu savaşı bitmiş ve Kuzey Kafkasya'dan başlamak üzere güneye kadar insanlar yurtlarından edilmeye başlanmıştı. Peki genel tabloya bakacak olursak neler oldu? Rusların artan gece baskınlarına ve zulümlerine karşı bugünkü Soçi mevkiinde Haziran 1861'de Abadzeh, Şapsı ve Ubuh bölgeleri birleşti ve sonuç olarak bir Çerkes Ulusal Meclisi kuruldu. Bu meclis yaklaşık 1 milyon kişiye hitap ediyordu. Amacı ise direnişi arttırmak ve Ruslar ile uzlaşma sağlamaktı. Bu doğrultuda toplanan heyet Maykop'ta Rus Çarı 2. Alexander ile görüştü ve topraklarından sürülmemek kaydıyla uzlaşmayı kabul edeceklerini söyledi. Fakat Rus Çarı 2. Alexander kati surette uzlaşmayı reddetti ve iki seçenek sundu. Ya Osmanlı'ya sürgün edileceklerdi ya da bugünkü Kuban Irmağı ve çevresine yerleştirileceklerdi. Bu aslında iki uçlu bir önerge sayılmazdı. Çünkü Kuban mevkii sıtma yatağı bataklık olup apaçık ölüme gönderilmekti. 1862'de karların erimesiyle birlikte Rus birlikleri harekete geçtiler. Direnenleri öldürmeye, köyleri ateşe vermeye, boşaltılan yerlere kazakları yerleştirmeye başladılar. 1864 Mayıs ayında bugünkü Gagra mevkiine kadar inen Ruslar, Hristiyan olmayı reddedenler dışında bütün insanları sürgüne zorladılar. Sonuç olarak bazı Çerkes toplulukları Kuzeybatı Kafkasya coğrafyasından tamamen silindiler. Çerkesya'yı boşaltma işi 1864 Haziran ayı ortalarında tamamlanmış, Kafkasya'nın Karadeniz kıyıları ile dağlarında tek bir Çerkes bile bırakılmamış, ülke ıssız ve korkulası bir yere dönüştürülmüş
Bütün Çerkes yerleşim birimleri istisnasız ateşe verilip yakılmış, tarlalar atlara çiğnetilmiş ve meyve ağaçları bile askerlerce bir bir kesilmişti. Amaç olası bir Çerkes dönüşüne ya da dağlarda direnen çok az sayıda insana hiçbir şey bırakmamak idi. Resmi olmayan rakamlara göre 1,5 milyona yakın Çerkes bir ay içerisinde sürgüne tabi tutulurken yol şartları, salgın hastalıklar, açlık gibi nedenlerden dolayı yaklaşık 700 bin Çerkes hayatını kaybetmiştir. Yolculuk ise başlı başına bir kıyımdı. Süngülerle gemilere binmeye zorlanan insanlar tarif edilemez duygular içerisinde vatanlarını terk ederken yolda onları nelerin beklediğinden habersizlerdi. Tıka basa dolan gemilerin birçoğu Karadeniz'in azgın sularına kapılmış ve içindekilerle beraber derinliğe gömülmüştü. Batmayan gemilerde ise hastalık belirtisi gösterenler denize atılıyor ve ölüme terk ediliyordu. Gemide çocuğunu kaybeden anneler sanki çocuğu yaşıyormuş gibi davranıyor, ninniler söylüyor ve bütün acısını içine gömüp paramparça yüreğine rağmen gözyaşlarını tutuyorlardı. Tek amaçları ise karaya çıktıkları zaman çocuklarını usulünce defnetmekti. Bu yolculuk sonunda Karadeniz kıyıları yıllarca kemik ve kafatasıyla doldu. Kuşlar yuvalarını saç ve sakaldan yaptılar. Bu manzaralar Çerkeslerin yaşadıkları acıları taze tuttu. Bugün dahi yaşayan bazı insanlar, özellikle yaşlıların bir kısmı balık yemiyorlar. Sebebini sorduğumuzda ise bu balıklar atalarımızı yediler, bunları yemek bize haram diyorlar. Türkiye'ye varan yaklaşık 800 bin Çerkes de toplama kamplarında hastalıktan, açlıktan ve sefaletten kırıldı. Her gün onlarca, zaman zaman yüzlerce insan hayatını kaybediyordu. Bu kampların yakınlarında Çerkes mezarlıkları oluştu. Bugün Karadeniz'in birçok yerinde bu mezarlıkları görmek mümkündür. Peki bu bir sürgün müdür, soykırım mıdır diye soracak olursak, öncelikle Kafkas halklarını çok iyi tanıyıp anlamak lazım. Bu insanlar onurlu ve gururlu insanlardır. Savaşçı kimlikleriyle öne çıkarlar ve bugün bile bu kimlik kendilerini korur. Kafkas halkları da ya istiklal ya ölüm diyen kadim halklardandır. Bu sebeple birçok Kafkas halkı bu savaşlar neticesinde tamamen yok olmuştur. Bakın tamamen diyorum, kadını, erkeği, genci, yaşlısı, çoluğu, çocuğuyla beraber tamamen yok olmuştur. Ve genel olarak baktığımızda Ubıhlar yaklaşık 100 binden 80'e, Cigetler, Ayıkbalar, Ahçıpsovlar ve Psuhlar neredeyse silinme noktasına, Abatzehler 260 binden 14.660'a, Natuhaylar 240 binden 175'e, Şapsığlar 300 binden yaklaşık 5000'e, Kemguylar 80 binden 3140'a ve Bjeduglar 60 binden 15.263'e düşmüşlerdir. Yani savaş ve sürgün neticesinde neredeyse yok olmuşlardır. Bir de sürgün edilen insanların geneline baktığımızda içlerindeki genç erkek sayısı oldukça azdır. Yani Çerkes halkları genç nüfusunu bu savaşlarda kaybetmiş, yok olmanın eşiğine gelmişlerdir ve doğal olarak zorunlu göçten başka şansları kalmamıştır. Sonuç olarak diyebiliriz ki bu olay soykırım sonucu oluşan bir sürgündür.